Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere hiç hamur yoğurmadan yapabileceğiniz şahane bir akşam yemeği diyorum ben. Ama çayın yanına da servis edebilirsiniz. Çörek tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su. Ben genelde o su bardağı ılık suyu sıcak su kullanıyorum. 1 su bardağı soğuk sütü ekleyince de ılık bir hemen ılık oluyor hepsi. Minik bir püf noktası olarak belirteyim. 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı mümkünse sızma zeytinyağı tavsiye ederim. Ama yoksa 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Hepsini bir kısa süre karıştırıyorum. Daha sonra 1 paket toz mayamızı ekleyelim. Onu da bir karıştıralım. Şöyle mayamız biraz yumuşasın. Toz mayanız yoksa yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Yani 20 gram kadar yaş maya oluyor. Unumuzun miktarı 3,5 su bardağı un. Bende tam denk düştü. Ama siz yine de dikkatli ekleyin. Çünkü ununuzun markasına göre özellikle Türkiye'de 1 su bardağına yakın fark atıyor. Bunu belirtmem gerekir ama Almanya'daki arkadaşlarım verdiğim ölçüyü kullanabilirsiniz. En fazla 3,5 su bardağı. Tahta kaşıkla güzelce çırparak 2 dakika hamurumuzu bu kıvama getirelim. Yani pürüzsüz bir hamur olsun. Kaşıkla da böyle hızlıca seri bir şekilde basarak karıştırın. Bir spatula ile kıyısını köşesini toparlıyorum. Ortaya doğru da şöyle biraz spatulanın yardımıyla katlayarak hamurumuz şu anda hazır. Yani elimizi hamura hiç değmedik ama şahane bir çörek yapacağız. Yüzeyini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayabiliriz. İç harcımız için gerekli malzemeler: 2 tane haşlanmış patates, 4 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber, 1 tane de orta boy kuru soğan. Haşlanmış patatesleri arzu ederseniz tabii ki bir bıçak yardımıyla minik minik doğrayabilirsiniz. Benim elimde böyle bir aparatım var, çok pratik. Ben bununla hemen doğrayarak bitirdim. 2 tane haşlanmış patates, yeşil biberlerimizi doğruyorum. Kapya biberi ve kuru soğanı doğrayarak hazırladım. Hemen tekrar belirtmek isterim. Ben bugün patatesli yapıyorum. Siz arzu ederseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı da isteğe bağlı olarak acı pul biberimizi ekleyelim. Yine hakiki sızma yağımızdan şöyle ben göz kararı ekledim ama şöyle 5 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Sıvı yağımızı ekleyip hepsini güzelce bir karıştıralım. Aslında iç harcımız bu aşamada bitmiş oluyor. İsteğe bağlı olarak çok yakıştığına inandığım için şöyle bir 30 gram kadar da beyaz peyniri en son ilave ederek bitirebilirsiniz. Olmasa da olur, olursa çok güzel olur diyorum. Patatesli harcımızı hazırladık. Hemen onu kenara alalım. Tarifimize devam edelim. Ben bugün bir borcam kullanıyorum. Büyükçe bir borcam. Altını, kenarlarını, her tarafını sıvı yağla bolca güzelce yağlayarak hazırladım. Bu arada yaklaşık bir 40 dakika gibi bir zaman geçti. Havalar ısındığı için hamurun mayası da çabuk geliyor. Hamurumuzun mayası gelmişti. Bakın sevgili arkadaşlarım, yine hiç elimizi değmeden hamuru bir spatula yardımıyla borcamın içerisine olduğu gibi döküyoruz. Şöyle görüyorsunuzdur umarım, köpük köpük şahane bir hamur olmuş. Elime biraz sıvı yağ buluyorum ve elim yağlandığı için yapışmıyor. Onunla da hamuru şöyle tamamen borcamın tabanına yayabildiğim kadar yayıyorum. Tabi bu arada her tarafın eşit olmasına dikkat ederseniz böyle bir tarafı yüksek bir tarafı alçak bir şekilde kabarmaz, eşit olarak kabarır. Yine elimi çok az sıvı yağ batırarak yaymış olduğum hamurun içerisine 6 tane yuva açıyorum. Yani buraya harçlarımızı koyacağımız için çok yumuşak, çok esnek, gerçekten nefis bir hamurunuz var. Şöyle elinizle birazcık uğraşınca hemen yuvalar açılıyor zaten. Yuvalarımızı açtık. İç harcımızı da hazırlamıştık. Vermiş olduğum bu malzemedeki tüm harcı
komple o yuvalara doldurun. Yani bu çöreğin en büyük özelliği, bir ana yemek olarak da servis edebilirsiniz veya bir öğün olarak. O yüzden patatesli harcı bol olacak. Az önce de belirttiğim gibi kıymalı yapacaksanız kıyma ve soğanı güzelce kavurun. İstediğiniz baharatları ekleyin. Onunla doldurun. Üzerine birazcık da isterseniz kaşar peyniri serpebilirsiniz. Muazzam olur. Tüm harcımızı o yuvalara yerleştirdim. Biraz derli toplu, fazla dağıtmadan. Bu şekilde bitirdim. Şimdi kalıp mayası için 20 dakika dinlendiriyorum. Biraz daha kabarması için. 20 dakikanın sonunda umarım dikkatiniz çekiyordur sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle ortalardan kabarmıştı. 2 yemek kaşığı kadar sütümüz var. Boş olan kısımlara sütü her tarafına sürelim. Onun üzerine de susam ve çörek otumuzu serperek tarifimizi bitirelim. Sütü neden sürdük biliyorsunuz artık. Süt tutkal görevi görüyor. Yani o susamın hamura yapışmasını sağlıyor. Bu tarz çöreklerde ben yumurta tavsiye etmiyorum. Süt daha güzel bir lezzet veriyor. Şu anda çöreğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 40 dakika pişmeye gönderdim. Büyük bir zevkle fırın çekimi yaptım sizler için. Bu kabarma anını seyretmelere doyamıyorum. Ve çöreğimiz tam 35-40 dakika sonra pişmişti. Hemen fırından çıkarıyorum. Böyle mis gibi kokuyor. Çok güzel de kabardı. Nefis bir çörektir. Hiç eliniz hamura değmeden yaptık. Ve çöreğimiz şu anda sunum için hazır. Ben size şöyle bir yakın çekimle gösteriyorum. Hemen dilimleyip doku testine geçiyorum. Hem sunumunuz çok şık. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle yuva açtığımız için hiçbir tarafından dökülmüyor. Çok şık bir sunumu var. Gözeneklerini görüyorsunuz, nasıl böyle puf puf kabardı. Sanki sanarsınız ki bu hamuru bayağı bir yoğurduk. Öyle şöyle bir bıçakla kesip iç tarafını da size göstermek isterim. Böyle bol malzemeli, yanına bir de çay veya bir ayranla akşam yemeği, sabah kahvaltısı, çayınızın yanına servis edebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde sizi yormayan tariflere devam edeceğim. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.